Selam dostlar. Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. İlkbaharın başında elma ağaçları kış uykusundan uyanmaya başlar ve bu dönemde doğru besin takviyesi ağacın güçlü bir sürgün gelişimini göstermesi ve çiçeklenmeye iyi hazırlanması için kritik bir öneme sahiptir. Doğal beslenme yöntemleriyle toprağı güçlendirmek ve ağacın ihtiyacı olan makro ve mikro besinleri doğru oranlarda sağlamak gerekir. Sevgili arkadaşlar, bugün sadece ilkbahar başlangıcında elma ve armut ağaçlarına yapmanız gereken besin uygulamalarına değineceğim. İlerleyen dönemlerde yapacağınız uygulamaları ayrıca anlatmaya çalışırız. Zararlı mücadelesi için mineral yağı, mantar hastalıkları için peynir altı suyu uygulamalarını kayısı videosunda biraz söz etmiştik. Bu uygulamaları mutlak bu dönemde yapmaya başlamanız gerekir. Video uzamasın. Biz sadece besin ihtiyaçlarına bakalım. Zaten beslenme konusu başlı başına uzun bir konudur. Öncelikle ağaçlara gübre verirken, hatta sulama yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta gübrelerin ağacın tam dibine değil, dalların uçlarının hizasına, yani köklerin daha aktif olduğu bölgeye yayılmasıdır. Şimdi şöyle bir ağacınızı düşünün. Yağmur yağdı. En uçtaki yapraklardan yağmur damlalar halinde yere ulaştığı alan ağacın taç izdüşümüdür. Gübreyi ve suyu bu noktadan dairesel olarak vermek gerekir. Azot ağacın yeşil yapraklarını ve dallarını güçlendiren temel besindir. Ancak fazla verirsek çiçeklenmeyi azaltabilir. Kompost genel toprak sağlığını iyileştirirken organik madde içeriğini arttırır ve toprağın su tutma kapasitesini yükseltir. Yanmış ahır gübresi özellikle azot açısından zengindir ve toprak mikroorganizmalarını destekler. Her ağacın çevresine yaşına uygun olarak 2-3 kilogram kadar fermente edilmiş ahır gübresi ve bir o kadar da kompost serpilip hafifçe toprağa karıştırılabilir. Veya 1 litre sıvı solucan gübresi eklemek yeterlidir. Alternatif olarak ısırgan otu çayı da sulama suyu olarak kullanılabilir. Fosfor, çiçeklenme ve kök gelişimi için gereklidir. Bunu sağlayacak doğal yöntemlerden biri kemik unu kullanmaktır. Yaklaşık bir avuç kadar kemik unu ağacın çevresine serpilip toprağa karıştırılabilir. Fosfor çok önemli bir konudur. Toprakta hızlıca kilitlenir. Ortamda çok fazla fosfor olsa da ağaç bunu alamaz ve eksikliği görülür. Çok detaylı bir fosfor videosu hazırlamıştım. Hangi doğal ürünlerde ne kadar fosfor olacağını detaylı anlatmıştım. İzlerseniz mutlaka yararlanacağınız konular vardır. Potasyum ise meyve kalitesini arttırır ve ağacı hastalıklara karşı güçlendirir. Ağacın yaşına uygun oranda odun külü suyu veya muz kabuğu kompostu kullanılabilir. Elinizde yeterli malzeme varsa muz kabuğu kompostu yapabilir ve ağaçlarda kullanabilirsiniz. Ana besin maddeleri dışında da ağaçların ihtiyacı olan besin maddeleri vardır. Çok detaya girmeden kısaca anlatalım. Bu konuda detaylı bir videoyu hafta sonu mutlaka yapacağız. Siz de izlerseniz hangi besin maddelerini hangi yöntemlerle daha kolay ve hızlıca ağaç tarafından alınacağını anlamış oluruz. Yaprakların yeşil ve canlı olması önemli. Bunun için demire ihtiyacı var ve demir için ısırgan ve küllü su işimize yarar. En güzeli 1 litre ısırgan, 1 litre küllü su ve 8 litre temiz su oranlarını kullanmak. Ağaçların yaşına göre kullanım oranları değişir. Ancak çok detaya girmeyelim çünkü videonun içinden çıkamıyoruz. Yaprakların güçlü olması ve fotosentezi arttırması için magnezyuma ihtiyacı var. 1 yemek kaşığı Epsom tuzunu 10 litre suya ekleyerek yapraklara püskürtebilirsiniz. Çiçeklenme ve meyve tutumu için çinkoya ihtiyacı var. Çok düşük oranlarda ihtiyacı olduğu için sezon içinde kullanacağınız ısırgan içindeki çinko gayet yeterli olacaktır. Bor, meyve tutumunu arttırır, daha dolgun olmasını sağlar. Eksikliği çiçek dökülmesine sebep olabilir. Bor ihtiyacını pekmezle karşılayabiliriz. Ancak oransal olarak çok fazlaya ihtiyacımız olduğu için en mantıklı çözüm olarak boraks çözeltisini önerebilirim. 1 gram boraksı 1 litre suda eritin
ve ısırganla beraber verin. Ve önemi hiçbir zaman tartışılmayacak olan kalsiyum içinde kanal içinde anlattığımız kalsiyum gübreleri veya peynir altı suyu kullanabilirsiniz. 1 litre peynir altı suyunu 9 litre temiz suya eklerseniz 47 gram kalsiyum elde edersiniz ki bu çok iyi bir orandır. Toprak canlıları ve mantar hastalıklarına karşı korumak için peynir altı suyu ve sirke karışımı da oldukça faydalıdır. 10 litre suya 1 litre peynir altı suyu ve 1 çay bardağı doğal sirke eklenerek ilkbahar başında ağacın çevresine dökülebilir. Bu zararlı mantarların gelişmesini engeller ve yararlı mikroorganizmaları destekler. Bu doğal besin takviyeleriyle elma ağaçları bahara güçlü bir başlangıç yapar ve sağlıklı bir şekilde çiçek açıp meyve vermeye hazırlanır. Bu dönemde ayrıca köklerin rahat gelişebilmesi için toprağın fazla sıkışmasını önlemek önemlidir. Hafif çapalama yaparak toprak havalandırılabilir. Ancak fazla derine inmeyin. Bu işlem köklere zarar vermeden yapılmalıdır. Özetle elma ağaçları ilkbaharın başında dengeli bir besin desteğiyle güçlü bir başlangıç yapar. Doğru zamanda verilen doğal gübreler ve destekleyici çözümler yıl boyunca bol çiçeklenme ve sağlıklı meyve gelişimi için zemin hazırlar. Sevgili dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Abone değilseniz ne yapacağınızı biliyorsunuz. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.